Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece un ve suyla yaptığım oklavasız ve merdanesiz rahatlıkla yapabileceğiniz börek tarifi vereceğim. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle böreğimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için büyük bir cam kaseye 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı instant maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra karıştırıyorum ve ununu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Malzeme listesini ve unun miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu aşamada 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Daha sonra unumu eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı çok sert bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Hamurum ağırlaştı. Bu aşamadan sonra çırpıcıyı bırakıyorum ve hamurun kıvamını daha iyi hissedebilmem için elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. 1-2 dakikada dinlendikten sonra tekrar masanın üzerinde unlamadan yoğurmaya devam ediyorum. Burası çok önemli. Hamurumuzun kıvamı özellikle yüzeyi pürüzsüz olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Sertliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra hiç bekletmeden hamur kesme aletiyle 8 parçaya bölüyorum. Kestiğim her parçayı mandalinadan bir tık büyük olacak şekilde bezeler oluşturuyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, bezelerimi yaptım. Daha sonra unlamış olduğum tepsiye bezelerimi yerleştirip üzerini kapatıyorum ve birinci bezemi açmaya başlıyorum. Hafif unladıktan sonra merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, birinci hamurumu açtım gördüğünüz gibi. Bunu kenara alıyorum ve diğer hamurlarımı da aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yarım paket tereyağımı erittim ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra tabanını yağlamış olduğum tepsime hamurlarımın aralarını yağlayarak yerleştiriyorum. Bu aşamada her hamur için 2 yemek kaşığı yağ yeterli olacaktır. Evet, bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, bütün hamurlarımı yağladım. Şimdi yarım saat dinlenmesi için üzerine streçle kapatıyorum ve kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, hamurlarım yarım saatin sonunda dinlendi. Bu aşamadan sonra kolaylıkla açılabilmesi için masamın üzerini yağlıyorum ve hamurlarımı tek tek açmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonrası çok pratik ve çok önemli. Mutlaka atlamayın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hamurumun üzerini tekrardan yağlıyorum ve yarım ay şeklinde kapatıyorum. Daha sonra elimle bu şekilde sarsa sarsa hamuru uzatıyorum. Hamurlar yağın içinde dinlendiği için gördüğünüz gibi en ufak bir harekette çabucak uzuyor. Evet, daha sonra ikiye bölüyorum ve bu sefer enine hamurumu açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 2 kat hamuru gerçekten çok pratik bir yöntemle açıyoruz. İnanılmaz kolay oluyor, emin olabilirsiniz. Hiç büyük bir masa olmasına gerek yok. Tezgah üstünde bile bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, hamurumu açtım gördüğünüz gibi. Daha sonra tekrardan havalandırarak kaldırıyorum ve uç kısmının bu şekilde büzülmesini sağlıyorum.
Bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle zor değil. Hafif hamuru kaldırıyorsunuz. Uç tarafından tutarak, sarsarak böyle masaya vurur gibi yaptığınızda hamur kendiliğinden büzüşüyor zaten. Daha sonra uç kısmını katlıyorum ve gördüğünüz gibi katlarken bile hamur kendiliğinden büzüşüyor. Evet, en sonda katlı tarafı üste getirecek şekilde katlıyorum ve gördüğünüz gibi şekil böyle oldu. Gerçekten çok pratik bir yöntem ve görselliği şahane bir börek oluyor. Bu aşamada yufkayı inceltebildiğiniz kadar inceltmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar çok inceltirseniz katlarınız o kadar böyle zar gibi incecik oluyor, emin olabilirsiniz. Evet, ikinci yufkamı da aynı şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi uç kısmını katladım. Diğer uç kısmını da böyle sarsarak büzgüler oluşturdum. Daha sonra peynirimi koyuyorum ve bu şekilde geniş geniş sarıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Çok fazla sıkı sarmayalım lütfen. Böyle üst üste atar gibi. Asla rulo yapmıyoruz. Böyle üst üste atıyoruz ve dikdörtgen şekli oluşturuyoruz. En son katlı tarafı üstüne getirdikten sonra gördüğünüz gibi böreklerimiz bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bütün böreklerimi sardıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum ve yaklaşık bir 15-20 dakika tepsi mayası için bekletiyoruz. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi tepsi mayasını aldı. Daha sonra üzerine tekrar yağ sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderip altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Bir 10 dakikada soğumasını bekledim. Şuraya bakar mısınız? Bakın. Ay, yapım aşaması asla zor değil, çok basit. Öyle kocaman masa büyüklüğünde yufka açmanıza veya yuvarlak yufka açmanıza da gerek yok. Yufka açmasını bilmeyen, özellikle hamur açmasını bilmeyen kişiler bile rahatlıkla bu böreği yapabilir diyorum. Şuraya bakın. Bakın, üstü pul pul dökülüyor ve içi kat kat böyle incecik. Şuraya bakın, altı bile. Of 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 of. Gerçekten çok lezzetli. Yemesi inanılmaz keyifli bir börek. Şuraya bakın. Bakar mısınız? Ay. Gördüğünüz gibi hem içi böyle zar gibi kat kat ve çok lezzetli ve asla hamur değil ve taş gibi de değil, yumuşacık. Böyle dışı çıtır çıtır pul pul dökülen yumuşacık lezzetli bir börek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde, bu yöntemle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Merdane ile hamur açmasını bilmiyorsanız bu böreği kesinlikle yapabilirsiniz. Emin olun diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.